Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Öncelikle her zamanki gibi şu anda kanalıma gelen ve benimle videolarıma ilk denk gelen arkadaşlarımı ilk izleyen siz sevgili yürekleri ve değerli takipçilerime çok çok sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle arkadaşlar üzücü ama gerçek günümüzün çağımızın teknolojisine yenildiğini düşündüğüm bir tığ örgü modeliyle başlıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş adım. Kullanım şeklinin amacını değiştirse de benim için hala anneannemin, babaannemin ve bizim küçüklüğümüzde evimizde olan güzel dantel, yünden örtülerden. Hepimizin evini süslemiştir bu dekoratif örtüler, tepsi örtüsü olarak. Televizyon örtüsü olarak, sehpa örtüsü olarak, masa örtüsü olarak ve hatta sürahinin üzerine, koltukların kenarına seriliyordu arkadaşlar. Evet, günümüzde artık kullanılmıyorlar. Kullanım amaçları değişse de sizlere ben hala çeyizlik örgü modellerinde bazen yer yer görüyorum. Sizlere de fikir olması adına çeyizlik bir örgü modeli yapmak istiyorsanız sizlere isterseniz dantelden, isterseniz özel olarak alacağınız yünlerden sizlere bu güzel ve nostaljik örgü modelini göstermek istiyorum. Şimdi bugün günümüzde supla bardak hatlı olarak kullanılabiliyor. Dilerseniz nihali hatlı olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani tencere hatlı olarak da yapabilirsiniz. Evet, ben şimdi başlıyorum sizlere. Umarım sizlere de fikir olur. İpimi parmağıma uygun ölçülerde sardım arkadaşlar. 3,5 numaralı tığım ile başlıyorum ben. İpimize ilk önce düğüm atarak başlıyoruz. İsterseniz sihirli halka tekniğiyle de başlayabilirsiniz. Bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum zincirden geriye doğru dönüyorum. Burayı arkadaşlar istediğiniz kadar zincir çekip geniş tutabilirsiniz. Başlama aşamasını ben 6 tane üzerinden kuracağım. O yüzden 5 ya da 6 zincir benim için yeterli. Fazla yapmak isterseniz fazla zincir çekerek devam edebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Yani genişletebilirsiniz. Bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum şöyle kameram tam odaklı mı? Evet. Yapmış olduğum halkanın içerisine ipimi tığımın üzerine alıyorum ve giriyorum. Bir, iki kere de çıkarıp bir trabzan elde ediyorum. Yine bir, iki zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Halkanın içerisine giriyorum. Bir tane ikili trabzan. Şöyle göstereyim. Bir, iki tane zincir. İçerisine giriyorum. Burayı toplam arkadaşlar böyle 6 tane 1, 2, 3, 4 sütun olacak şekilde devam ediyorum. Bakın. Beşinciyi yapıyorum. Beşinci sütunumuzu, trabzanımızı yani. Bir, iki, burasını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Zincir sayısını baştan fazla tutarak. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Evet bakın tamamladık. İlk yapmış olduğumuz, çekmiş olduğumuz 5 zincirin içerisine girdim. Şöyle bir direksiyon diyorum bunu. Ben direksiyona benzetiyorum ya da kurutulmuş bir portakal kabuğuna benzetiyorum. Portakala benzetiyorum. Şimdi bakın bu noktada arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincirin içerisine girip 3 zincirin yanına bir trabzan, bir tane daha trabzan yaparak 3 zincir 2 trabzan yaptım arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine sarıyorum ve bir sonraki zincirin içerisine atlıyorum. 1, 2. Yine böyle zincirin içerisine 3 tane trabzan ile devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5. İkinci sıra bu şekilde devam edecek. Bakın. İpimi zincirin içerisine girdim ve bakın. Böyle genişleterek istediğiniz herhangi bir örgü modelini yapım aşamasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar geliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane trabzan. 5 tane. Arada zincir yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve çekmiş olduğum bakın ilk başlama aşamasındaki zincirin tam tepe noktasını isterseniz içerisinden girin, isterseniz tam tepesinden batıp böyle sabitleştirin arkadaşlar. Şimdi bakın buraya bir çiçek modeli yapacağız. Bu çekmiş olduğumuz 5 zincirlerin içerisine giriyorum. İpimi bakın. Şöyle tığımın üzerine alıyorum. Çok sıkmıyorum. Bakın. Bir, iki kere de çıkarıp buraya trabzan yapıyorum.
Bakın 2, 3. Burayı doldurabildiğimiz kadar ilk aşamayı çekmiş olduğumuz zincir boyutuna mesela 5 tane doluyor arkadaşlar buraya. 2, 4, 5. 5 tane benim için yeterli. Şimdi bakın arkadaşlar 5 tane buraya yaptık. Araya bir tane daha yapıyorum. 6. Tamam, hiç unutmayın. 6. Şimdi buraya 5 tane daha yapıyorum. Yani toplam 11 tane burayı ikili trabzan yapıyorum. Çiçek yaprağımızın ilk yaprağını oluşturmaya başlıyoruz. Bakın toplam 11 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi bu 3 tane trabzanı tam ortadakine batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Yine aynı işlemi yapmak üzere, çiçek yaprağını yapmak üzere buraya geçiyorum. 5 tane. Ortaya da bir tane, yani toplam 6, 11 tane işlem yapıyoruz. Kısa yoldan söylemek gerekirse arkadaşlar. Çünkü biraz sonra yapacağımız bir işlem vardı. O yüzden burayı ben 6 diyorum. Buradan birleştireceğiz tam. Tek olarak kalması gerekiyor. 4, 5 diye böyle arkadaşlar, böyle dönerek buraya kadar her bir çekmiş olduğumuz 5 zinciri yaprak yapıp geliyoruz. Evet, bakın böyle 6 tane çiçek yaprağını yapmış bulunduk arkadaşlar. Tam ortası böyle, isterseniz aynı renkle devam edebilirsiniz. Ben ortadaki rengini değiştireceğim. Yani bir sonraki rengini değiştireceğim. Ortadaki rengi krem rengi ipimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çiçek yaprağımız, 11 tane. Şimdi bakın buradan ilk birleştirerek burasını isterseniz kesebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şu an için kesmiyorum sizlere. Bakın. Şuraya kadar ipliğimi yürütüyorum. Tam ortadakini. 6 tane demiş, 11 tane sık iğne trabzan demiştik ya. Buraya yavaş yavaş ilerleyip şöyle kaydırma tekniğiyle tam ortaya 6.'ya geliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam buraya geliyorum ipimi. Eğer ipinizi kesmek istemezseniz. Sonradan keseceksiniz zaten. Bakın şimdi bu noktada kesebilirsiniz. Ben sizlere gösterdiğim için şu an kesmiyorum. Hem ipimiz de rahatlıkla sökülmesin. Şimdi bakın bu noktada ipimi takıyorum. Tam. Düğüm atıyorum. Bir tane düğüm attıktan sonra elimle iyice çekip sıkılaştırıyorum. Ve bu noktaya giriyorum arkadaşlar. Dibine, tam 6. trabzanın tepe noktasına. Burada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamamıyla farazi ilerliyorum şu anda. 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çekiyorum. Bir sonraki çiçek yaprağının tam 6.'sına ilerleyebilmek üzere farazi çektim. 10 tane yeterli gelmiyor arkadaşlar. 11, 12, 13, 14 tane zincir çektim. Bunu da siz kullanacağınız ipin ve el ayarınıza göre ayarlarsanız doğru sonuç elde edersiniz. Çünkü örgü modelinin kasmaması gerekiyor. Biraz gevşek olması gerekiyor. Çünkü yukarıya doğru genişledikçe örgü genişlemesi lazım, daralmaması lazım. Bak işte 14 tane şu an için yine dar gibi geliyor bana arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 çekiyorum. 15.'si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam tepe noktasına battım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Tam şurası. Batıp şöyle bir 15 zincirlik boşluk elde ettim. Yine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çekiyorum. Ve bakın şöyle bir sonraki çiçek yaprağımıza geçmek üzere tam 6.'sına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam ortadakine batıp böyle başlama noktasına gelinceye kadar kademe kademe tam buraya gelene kadar yine 6 tane aynı işlemden 15 zincir yapıp geliyoruz. Evet, bakın arkadaşlar şöyle tamamladım. Geniş göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'yı yapıyorum. 15 tane zincirimizin bir sonraki kademeye geçeceğiz şimdi. Tam ortası çiçek modeli. Şöyle detaylı kameramı da odaklayayım. Evet, şimdi bakın çekmiş olduğumuz ilk zincirin tam tepe noktasına batıp şöyle birleştiriyoruz. Şimdi bu noktada arkadaşlar bu ipimi tığımın üzerine alıyorum ve giriyorum buraya arkadaşlar. Tekli trabzan ya da sık iğne ile zincirin üzerine biraz kalınlaştırıyoruz.
4, 5, alabildiği kadar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektik. 15 tane tekli trabzan ya da sık iğne yaparak ilerleyebilirsiniz. Şimdi bakın, tam bu birleştirme yaprağının üzerine batıyorum. Şöyle bir çekiyorum. Yine aynı işlemi yapmak üzere bir sonraki zincire geçiyorum. 1, 2 diye yolumuza yine başlama noktasına gelene kadar kademe kademe ilerliyoruz arkadaşlar. Amaç burada zincire güzel bir görüntü vermek. Buraya kadar ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar, böyle tamamladım. Sık iğne ya da tekli trabzanla siz de bir çiçek modelini belirgin edebilirsiniz örtünüzün. Bu kadar bile yeter aslında örgüye. Şimdi bakın, yine burada 15 zincirimizden biraz fazla kaldı. 12 zincir de çekebilirsiniz. Ama ben fazla çekiyorum ki örgü modeli birbirine büzmesin buradaki. Bunu ördükçe fark edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğumuz, kameramı da odakladım. Tekli trabzanların içerisine giriyorum. Şöyle ipimi de alıyorum, yürütüyorum bakın. Şöyle tek tek bu noktada arkadaşlar 1, 2, 3, 15 tane tekli trabzanı ya da sık iğne yapacağınız sık iğnenin her birinin üzerine batıp buraya 15 tane ya da 14 tane ne gelirse ikili trabzan ile başlıyoruz örnek modelimizi oluşturmaya. Yavaş yavaş yukarıya doğru, isterseniz rengarenk yapabilirsiniz. Burada ipinizi koparıp ip bağlayabilirsiniz. Şöyle buraya kadar ilerliyoruz. 2, 4, 6. Bakın. Şu an için 7, 8, 9, 10, 11, 12, bakın 13 ve 14 tane geldi. Şuraya tam. Bakın arkadaşlar, böyle. Şimdi arada bir ya da iki zincir çekiyorsunuz. Bir zincir çeksem nasıl olur? Bir zincir çektim ve ikine batıyorum. Yine aynı işlemi yapmak üzere ara geçiş noktası olarak bir zincir, böyle 14 tane ikili trabzan yapmak üzere yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle detaylı bir şekilde göstereyim, ayrıntılı aşağıdan. Böyle dönerek buraya kadar geliyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar, açık ve net göstereyim sizlere de hemfikir olması adına, takip edebilmeniz açısından. Şimdi yani bir sonraki sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle kameramı da yakınlaştırayım. Arada bir zincir çekiyorduk. Bir zincirimizi çekip ilk çekmiş olduğumuz zincirin tepe noktasına batıyorum. Bir yandakine geçiyorum ve burayı üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve arkadaşlar buraya 14 tane trabzan yapmıştık. İkisini es geçtik. Bir yandakine batıp 12 tane trabzan ile tamamlıyoruz burayı. 14'ten 12'ye düşürdük arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar, 2 sıraya kadar yapacağım arkadaşlar. Evet, bakın 12 tamamladım. Şimdi ara geçiş noktası için şöyle göstereyim. 1, 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Şurada çekmiş olduğumuz bir zincirin içerisine girip şöyle bir tane trabzan. Bakın. Şimdi 1, 2 tane zincir, ipimi tığımın üzerine alıyorum. Yine zincirin içerisine giriyorum. Bir tane V tekniği yapıyoruz bu işi. Bakın şöyle. Yine 1, 2 zincir çekip şöyle göstereyim. İpimi tığımın üzerine alıp bakın 1, 2, üçüncüye batıp yine 12 tane trabzan ile devam ediyoruz. Bazen ilk başa ve sondakine çift batabilirsiniz arkadaşlar, denk gelmezse. Böyle örgü modelini bu şekilde sıra sonuna kadar, sıra başına kadar takip ediyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da tamamladık. Bakın şöyle arkadaşlar. Göstereyim yakından, yine kameramı tam odaklayayım. Son sıranın birleştirmesine geldi. Bakın. 1, 2 zincir çekiyorum. Aradaki bir zincire batıp bir trabzan, 2 zincir doladım. Yine aynı zincirin içerisine battım. Bir trabzan V şeklinde teknik 2 zincir ve ilk başlama noktasındaki çekmiş olduğumuz trabzanın tepe noktasına batıyorum arkadaşlar. Burada
12'den mesela 9'a 8'e düşüreceğiz. Trabzanlarımız 12'den 8'e düşüreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3 ya da tam bazen şaşırabilirsiniz. Yanlış olabilir. Çift batabilirsiniz. Bakın birinci trabzanımı yapıyorum. 2, 3, bakın 4, 5, 6, bakın şurayı aynı yere çift atıp 7 ve 8 tane trabzan. Bunu ayarlayacaksınız kendiniz arkadaşlar. 8 tane trabzan. Burada da 2 tane atladık başta. Burada da 2 tane atlayalım. 8 tane trabzan yaptık. Şimdi burada 1, 2 tane zincir çekiyorum. İpimi en sondaki trabzana batıyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. Yine boşluk. Arada 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bu ve şeklindeki zincirin içerisine giriyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. 1, 2 doluyorum. Yine içerisine giriyorum. Bir V yapıyorum. 1, 2 tane zincir. İpimi doluyorum. Bir tane trabzan en son başlama trabzana batıyorum. 1, 2 zincir geçiyor, çekiyorum. İpimi doluyorum. Bunu atlayıp buraya geçiyorum. Yine 8 tane trabzan ile yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. Bu işlemin her bir kademe kademe yapıp buraya kadar ilerliyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu sırayı da sondan bir önceki sırayı da tamamlamış bulundum. Şöyle detaylı bir şekilde göstereyim size. Son aşamayı da yapıyorum. Bakın şöyle kenarlarını tam odaklamıyor kameram. Bir aşağıda bir yukarıda olduğu için. Şimdi yukarıya doğru çektiğim için örnek modelin görünmesi açısından. Şöyle tamamladık. Burayı da buraya kadar geldik. Son 2 zincirimi çektim. İlk çekmiş olduğumuz trabzanın başına batıp bir tane trabzan boşluk ve yine 1, 2 zincir çekip ilk 8 tane yapmış olduğumuz zincirle ve baş trabzanla birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Böyle bu sırayı da tamamladık. Son sıraya geçiyoruz. 8'den 4'e düşüreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir kademe atlıyorum. Bakın 2, 3, 4. Bir kademe daha atlıyorum arkadaşlar. Tam denk gelmesi açısından. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yan yana bakın. 2, 3 ve 4. trabzanımı yapıyorum. Şöyle. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ya da 8 tane tercih size ait 7, 8 tane zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğumuz üçgen V şeklindeki trabzanın içerisine giriyorum arkadaşlar. Buraya 4 tane bir trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. Bu sırada bu şekilde ilerliyor. Şöyle göstereyim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpimi doluyorum. 4 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, dördüncüsüne atlıyorum. Tam ortaya 4, 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle tekrarlıyoruz başa gelene kadar. Evet arkadaşlar son sıraya geldik. Son sırayı göstereceğim. Böyle döne 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 istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz renkten yapabilirsiniz. Evet şimdi ben videoyu fazla uzatmadan arkadaşlar hep başını ve sonunu gösteriyorum. Yoksa yapmaya kalksak yarım saate aşkın bir süre zamanında yapılabilir. Şimdi bakın şöyle detaylı bir şekilde göstereyim nasıl yapmıştık. Son sıraya geçiyoruz artık. İsterseniz son sırayı farklı bir renkle bile yapabilirsiniz. Renk vermek açısından. Şimdi bakın. Burada yine 8 tane zincir çekiyoruz. Bu 8 zincirimiz toplam 8, 6, 6, 12 tane 8 zincirimizin olması gerekiyor. 7, 8 ve yapmış olduğumuz 4 trabzanın ilk zincirine batıp başlama noktasındaki zincirine batıyorum arkadaşlar.
Burada şimdi bu zincirlerin içerisine tek tek gireceğiz. Girmeden önce buraya ilerleyeceğiz zincirin içerisine. Kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Bakın şimdi buraya geldim. Bu zincirin içerisine ipimi tığımın üzerine doluyorum ve buraya arkadaşlar sadece dolgu yapıyoruz. Bakın 1. Buraya doldurabildiğimiz kadar 8 tane zincirimiz var. 8 tane alabildiği kadar. Fazla da alır. 10 tane alır arkadaşlar. 12 tane de alır. Burayı trabzanla dolduruyoruz. Kaç tane oldu bende? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın fazla kaldı. 2 tane daha dolduralım. Onu tamamlayalım. Daha fazla da doldurabilirsiniz. Şimdi bakın. Buraya atlıyoruz. Buraya geçmeden önce şu arada 4 tane çekmiş olduğumuz trabzanların 1, 2, 3, 4 tam ortasına batıyorum. 2 ya da üçüncüsüne batıp sık iğne ile sabitliyorum ve yine zincirin içerisine giriyorum. Böyle 10 tane trabzan yapıp ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben sizlere öreceğim. Bitmiş halini güzelce sizlere sunacağım. Böyle tek tek trabzanların üzerini tamamlıyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, ben bitirdim. Umarım seversiniz. Sizin de hoşunuza gitmiştir. Sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya, göstermeye çalıştım. Biraz uzun sürse de yapımı kolay. Elinize tığ aldıysanız ve trabzan ve zincir çekmeyi biliyorsanız istediğiniz örgü modelini yapım aşamasında kullanabileceğiniz, eskimeyen, şu an için günümüzde anlamını, kullanım amaçlarını değiştirse de eskiden televizyonlarımızın, sehpa örtülerimizin, vitrin takımlarımızın ve sürahilerimizin üzerine, hatta telefonlarımızın, televizyonlarımızın, koltuk kenarlarımızın üzerine süsleyen dantel, tığ işi örgü modelleri ya da yünden yapılan güzel örgülerimiz, örtülerimiz arkadaşlar. Umarım seversiniz, siz de beğenirsiniz. Sizlere gösterdim. Bir sonraki örgü videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sormak istediğiniz bir soru olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım arkadaşlar. Evet, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Sevgiler, saygılar. Hepimize güzel günler, sağlıklı günler olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.